Hadi bu bahar kendimiz için bir şeyler yapalım. Üzerimizdeki şu ölü toprağını atıp verimsiz ve bizi kötü etkileyen düşünme alışkanlıklarımızdan kurtulup ardından yeni alışkanlıklar geliştirelim. Yani adeta zihnimize bir bahar temizliği yapalım. Bu videoda zihnimize yapacağımız bu bahar temizliği için işinize yarayacak birkaç tane öneriden bahsedeceğim. Sevgili psikoloji severler, destekleriniz sayesinde her geçen gün kanalımız büyümeye devam ediyor ve insanların hayatlarına dokunuyor. İnanın her gün çok sayıda mesaj alıyorum ve aslında yüz yüze gelmediğimiz, tanışmadığımız pek çok insan videolardan elde ettiği olumlu kazanımları bizlerle paylaşıyor. Bu tabii ki beni çok daha fazla motive ediyor. Sizlerin bir şekilde kanala abone olmanız, videoları izlemeniz ve bahsettiğim teknikleri hayata geçirip ardından da hayatınızdaki güzel değişiklikleri benimle paylaşmanız daha da fazla video çekebilmek adına bizi motive ediyor. Bu güzel şeylere vesile olabilmeme aslında siz de farkında olmadan destek oluyorsunuz. YouTube algoritmasına göre beğenilen ve yorum yapılan ve tabii ki izlenen videolar daha fazla sayıda insana gösteriliyor. Dolayısıyla sizler de bu yolda bize destek olmak istiyorsanız, eğer abone değilseniz kanala abone olmayı, eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve alta yorum yazmayı unutmayın lütfen. Peki gelelim bu bahar temizliğine nereden başlayacağımıza. Şimdi ne dedik? Bahar temizliğinde hem zihnimizdeki bazı gereksiz ve verimsiz alışkanlıkları ayıracağız hem de daha yeni, daha verimli alışkanlıklar elde edeceğiz. Önce şu yeni alışkanlıklardan bir bahsedeyim. Her gün yapacağınız minicik ama istikrarlı bir takım davranışlar bir süre sonra hayatınızda köklü değişimlere yol açacak. Birinci önerim günlük iyi ki listesi yapmak. Bugün neler kötü gitti ya da canınızı ne sıktı, bugün canınızı sıkan neler yaşadınız diye sorsam çoğumuz upuzun bir liste yaparız. Peki, o zaman bir soru daha ekleyelim. Peki, bugün size kendinizi iyi hissettiren, iyi ki dediğiniz, böyle yüzünüzde minik bir gülümseme dahi olsa uyandıran neler yaşadınız diye sorsam ne dersiniz? Eğer varsa bu arada yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim bugünkü iyikilerinizi. Bu soruya cevap bulamıyorsanız ya da bulmakta zorlanıyorsanız bu durumda demek ki sizin birazdan bahsedeceğim uygulamaya ihtiyacınız var. Günlük iyi ki listesi tutma işini biraz daha böyle renkli yapabilmeniz için sizin için özel bir iyi ki takvimi hazırladım. Hazırladığım bu takvime açıklama kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Linke tıklayıp açılan dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz ve çıktısını alabilirsiniz. Çıktıyı aldığınızda şunu göreceksiniz. Bir aylık bir liste var. Ve bu bir aylık listede her gün her bir kutucuğa o günün tarihini atıp ardından o gün için, o gün başınıza gelen olayları düşündüğünüzde sizi iyi hissettiren, iyi ki dediğiniz 3 tane maddeyi yazacaksınız. Her gün ne bulacağım ben 3 tane diye düşünmeyin lütfen. Arayan buluyor. Bu arada bunlar çok büyük, çok kutsal maddeler olmak zorunda değil. Örneğin bugün hava yağmurluydu ve evden çıkarken şemsiyemi aldım. İyi ki şemsiyemi almışım. Bakın bunun gibi minicik ama bir şekilde bize iyi ki dedirten minik olaylar, zaten önemli olan bunları görebilmek. Bu listeyi yaparken şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Bir gün yazdığınız maddeleri diğer gün yazmayın lütfen. Yani her gün 3 farklı madde şeklinde ilerleyin. İnanın bir ay bile bu uygulamayı düzenli yaptığınızda bakış açınızdaki farklılığı görmeye başlayacaksınız. Çünkü artık yaşantınızdaki sadece sıkıntıları değil, güzellikleri de görmeye başlayacaksınız. Bahar temizliği yaparken ne yaparız? Kışlıkları ayırırız. Şöyle kullanmadığımız ya da bir daha kullanacağımızı düşünmediğimiz bazı eşyaları, bazı giysileri ayırırız. Ya atarız ya da belki birilerine bağışlarız. Aynı şeyi hadi zihnimiz için de yapalım. Verimsiz düşünme alışkanlıklarımız neler? Bizi olumsuz yönde etkileyen, motivasyonumuzu düşüren, bizi sınırlandıran inançlarımız, düşünce kalıplarımız neler? Bunları tespit edip ardından bunlardan kurtulmaya bakalım. Bunu nasıl yapabileceğinizle ilgili çok sayıda video kanalımda var. Ancak en başta bir kere hangilerini ayıralım? Buna karar verebilmek için bu olumsuz düşünce alışkanlıklarınızı fark etmenizi sağlayacak bir testi içeren
şu videomu izleyebilirsiniz. Bu videodan sonra o videoyu izlediğinizde size zarar veren düşünme alışkanlıklarınız neler fark edeceksiniz. Böylelikle hangilerini ayırıp atacağımıza daha kolay karar vereceğiz. Bu arada tabii ki tüm bu videoların linklerini hem başa sabitlediğim yoruma koyacağım hem de açıklama kısmına koyacağım. Dolayısıyla videodan sonra onlara ulaşabilirsiniz. Kurtulmak istediğiniz zihinsel alışkanlıklar arasında şunlar da var mı? Mesela aşırı düşünmek. Bazı konuları tekrar evire çevire zihnimde döndürüp durmak. Sürekli geçmişin pişmanlıkları, özlemleri, üzüntüleri ya da geleceğin kaygılarında olmak. Zihinsel dağınıklık, odaklanamamak, kafanın sürekli havada olması gibi bir takım problemler varsa eğer, inanın bana bunlar o kadar çok sayıda insanın ortak problemi ki. Tabii ki bunun hem çevresel hem de bireysel pek çok nedeni var. Ancak bu sorunlarla baş edebilmek için kökenini Budist felsefeden alan ve binlerce yıldır uygulanan ve etkinliği günümüzde de bilimsel olarak kanıtlanmış o kadar güzel bir teknik var ki. Bu teknik videolarımı izleyenler tahmin etmişlerdir. Mindfulness tekniği. Mindfulness tekniği zihninizi düzenli uyguladığınızda tabii ki zihninizi adeta bir teflon gibi kaplıyor ve o sıkıntılı düşüncelerin size yapışıp kalmasını engelliyor. Ayrıca halihazırda dağılmaya alışmış olan, sürekli geçmişte ya da gelecekte olan, dolayısıyla anda olmayan dikkatinizi şimdiye ve buradaya çekerek dikkat ve farkındalıkla ilgili kaslarınızı güçlendiriyor. Üstelik son derece basit ve kolay uygulanabilir bir teknik. Eğer nasıl yapıldığını merak ediyorsanız başlangıç olarak şu videomdan başlayabilirsiniz. Videonun sonundaki minik egzersizi her gün düzenli uyguladığınızda zaten günler içerisindeki zihninizde ve bedeninizde oluşan rahatlamayı ve güçlenmeyi fark edeceksiniz. Hazır verimsiz alışkanlıkları atmaya başlamışken atacağımız bir diğer verimsiz alışkanlığımız da hareketsizliğimiz olsun. Pandemi dönemiyle beraber çoğumuz gerçekten de daha da fazla hareketsizleşmeye başladık ve bunun bedensel ve ruhsal sonuçları var. Her gün yapılan en az 30 dakikalık tempolu bir yürüyüşün depresyon üzerinde hafif bir antidepresan kadar etkili olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik yan etkisi de yok. Sahi siz her gün yürüyüş yapıyor musunuz? Mesela günde kaç adım atıyorsunuz? Pek çok telefonda, hatta telefonun kendiliğinden de olabiliyor, indirebilirsiniz. Adım sayar uygulamalar var. Bu uygulamalardan herhangi birini kullanıp günlük olarak attığınız adım sayısını ölçebilir ve kendinize daha yüksek bir hedef belirleyebilirsiniz. Başlangıç olarak kendimize en az 5000 adımlık bir hedef koyalım mı? Ne dersiniz? Yarından itibaren başlıyoruz. Çöpe atacağımız bir diğer verimsiz alışkanlığımız da şu olabilir. Sabah kalkar kalkmaz ilk iş ekrana bakmak. İtiraf edin, çoğumuz bunu yapıyoruz. Aslında bu bizim bir ekran bağımlısı olabileceğimizin göstergelerinden bir tanesi. Sahi gün içerisinde ne kadar süreyi ekran başında geçiriyorsunuz? Sosyal medyada ne kadar süre kalıyorsunuz? Aslında kullandığınız pek çok uygulamayla bu süreyi ölçebilirsiniz. Örneğin Instagram için önce hareketler, ardından geçirilen süreyi tıklayarak sadece bu uygulama için ne kadar ekran başında olduğunuzu görebilirsiniz. Aynı şeyi YouTube ve diğer uygulamalar için de yapabilirsiniz. Ölçmek çok önemli. Çünkü bir şeyleri ölçmeye başladığımda hem farkındalığım artıyor hem de ölçmediğim bir şeyi yönetemem. Önce ölçeceğim, ardından kendime buna göre bir hedef belirleyeceğim. Ölçtüğünüz süre her ne ise bundan daha az bir süreyi günlük olarak kendinize bir sosyal medya süresi olarak belirleyebilirsiniz. Sosyal medyada geçirdiğimiz süreyle ruhsal bozukluklar arasındaki ilişkiyi gösteren çok sayıda araştırma var ve bu araştırmaların sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Her geçen gün yenileri ekleniyor. Evet, gerçekten de tüm gün sosyal medyada vakit geçirdiğimizde ya da günün büyük bir bölümünü burada geçirdiğimizde çeşitli sebeplerle kendimizi daha kötü hissediyoruz. O halde bu süreyi azaltmak daha iyi hissedebilmek için bize yardımcı olacak. Öte yandan ekran başında geçirilen süre beynimizin dopamin ayarlarını da bozuyor. Bununla ilgili detayları öğrenmek isterseniz dopamin detoksu ile ilgili şu videomu izleyebilirsiniz. O zaman bu bahar
Temizlik için hedeflerimizi şöyle bir özetleyelim videonun sonunda. 1. Günlük iyi ki takvimi tutuyoruz. Takviminizi indirmeyi unutmayın açıklamadaki linkten. 2. Gereksizleri fark ediyoruz ve ayırıyoruz. Ya biraz azaltalım şu yükleri. Fark edip ayıracağımız ve atacağımız verimsiz düşünceleri tespit edebilmek için ilgili videonun linkini açıklamaya ve yorumlara yazdım. Tüm bunların ardından zihnimize mindfulness ile şöyle güzel bir temizlik yapıyoruz. Adeta elektrik süpürgesiyle zihnimizin içerisindeki o örümcek ağı tutmuş, tozlanmış, pislenmiş yerleri biz süpürüyoruz ve kendimizi çok daha arınmış hissediyoruz. Hareketsizler için 4. hedefimiz günlük adım sayınızı ölçmek, adım sayan bir uygulama indirmek ya da işte onu kullanmaya başlamak ve ardından kendinize bir adım hedefi belirlemek günlük olarak. Çok aşırı hareketsizler örneğin günlük belki 5000 adım falan belirleyerek işe başlayabilirler. Ben kendi adıma böyle bir şey yaptım ve başladım. Sizi de bekliyorum. Ve 5. Ekran başında geçirdiğimiz süreyi ölçüyoruz. Ardından bu süreyi olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz. Belki de kendimize dopamin detoksu yapıyoruz. Nasıl yapılabileceği ile ilgili videonun linkini de yine açıklama kısmına ekleyeceğim. Evet, bunlar çok küçük hedeflermiş gibi gözükebilir ya da çok küçük değişikliklermiş gibi gözükebilir bazıları için. Ancak unutmayın, binlerce kilometrelik yol bile tek bir adımla başlar. Önemli olan adımın büyüklüğü ya da küçüklüğü değil, istikrarı, düzenli bir biçimde bu alışkanlıkları devam ettirdiğimizde hayatımız her geçen gün daha iyiye doğru gidecek. Kişisel gelişim ve psikoloji eğer ilgi alanınız içindeyse kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Her hafta burada bu konularla ilgili 2 tane yepyeni video paylaşıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.